Bu bölümün konusu dumbbell'larla yapılan pazı hareketleri ya da spor salonu deyimiyle biceps, biceps hareketleri yani dumbbell curl'ler. Çok fazla sayıda dumbbell curl var ama ben iki tanesini seçtim. Bunlardan bir tanesi stiff dumbbell curl ya da incline bench dumbbell curl ki yeni başlayanların da hafif kilolarla yapabileceği, daha deneyimli olanların da yapabileceği kiloyu ağırlaştırarak bir harekettir. Ve pazıyı büyütmeye, aynı zamanda yuvarlaklaştırmaya yarayan şekil hareketidir. Diğeri ise squat curl ya da pressure curl'dür. Bu da yine aynı şekilde pazıyı çalıştırır ve geliştirir ama aynı zamanda pazıyı yani biceps adalesini uzatan bir harekettir. Çok fazla sayıda dumbbell curl hareketi olduğunu söylemiştim size ama bu ikisini seçme nedenim belki daha önceki videolarımı izleyenler dikkat etmişlerdir. Eğer bir hareketin hikayesi varsa, eskilerde kalmış ya da birçok kişinin bilmeme olasılığı olan bu hareketleri ön plana çıkartıyorum. Bu incline bench dumbbell curl yani stiff dumbbell curl 60'lı belki de 70'li yıllara kadar Herkül filmleriyle tanınmış Steve Rivers isimli şampiyon bir vücut geliştirmecinin yaptığı bir harekettir. Spor salonlarında bu şekilde eğik sehpada bu hareketi yapmıştır ve çok iyi sonuç almıştır. Bu nedenle incline bench dumbbell curl, stiff dumbbell curl olarak da anılmıştır. Diğeri ise Larry Scott isimli yani pressure curl'ü, Scott curl'ü bulan kişi. Larry Scott isimli yine şampiyon bir vücut geliştirmecidir ki Larry Scott koltuk altını sabitleştirerek bisepsi çok verimli bir şekilde çalıştırmış ve bu hareketle biceps adalesinin altındaki boşluğu doldurmuştur. Şimdi bu iki hareketi sırasıyla görelim. Oturup dumbbell'ları aldıktan sonra önemli bir konu. Dikkat ederseniz belimi ve sırtımı hiç boşluk bırakmayacak şekilde sıraya yaslıyorum ve bütün hareket boyunca aynı şekilde kalmasına gayret ediyorum. Yukarıya kaldırırken nefes vererek yani zorlanırken nefes vererek aşağı indirirken de kontrollü ve yavaş yavaş indiriyorum. Bu arada yukarıya kaldırırken bileklerimi hafif içe doğru çeviriyorum ki bicepse yani pazıya yuvarlaklığı ve şekli veren bu ayrıntıdır. Yukarıda bilekleri hafif içeriye çevirin. 3 set ya da 4 set 8-10 tekrar arası yapabilirsiniz bu hareketi. Konsantre olmuş bir şekilde yavaş indiriyoruz. Bu hareketin yararı da şu gördüğünüz yüksekliği bicepse verir ve iyi şekil hareketidir. Dumbbell squat curl ya da dumbbell pressure curl 60 dereceye getirerek sırayı yapabileceğiniz bir harekettir. Aslında squat curl'ler için özel sehpalar vardır ama bulamadığınız ortamda bu tarz bir sırayı her spor salonunda bulup 60 dereceye getirebilirsiniz. Pazıyı uzatıcı bir harekettir demiştim. Biceps adalesini uzatıcı bir harekettir. Bunun için de en aşağı kadar indirmeniz ama en altta ölü noktada duraklamamanız lazım. Pazının uzayabilmesi için en alt noktaya indirin ama orada beklemeyin. Nefes vererek yine zorlandığınız noktada yukarıya kaldırırken nefes vererek kaldırıyorsunuz. 3 set ya da 4 set 8-10 tekrar yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz boşluğu yani pazıyla ön kol arasındaki boşluğu doldurmaya ve uzatmaya yarar bu hareket. Ama tabii buna yarayan bir başka hareketi de barfix videomda izleyebilirsiniz. Eller içe dönük pazı çekiş, biceps çekiş hareketi.